Şunu baştan dile getirmek istiyorum. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Game Pass sistemi bizim gibi ekonomide olan ülkeler için bu ekonomik şartlar altında oyun almanın gün geçtikçe zorlaştığı bu ortamda bulunmaz bir nimet. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Game Pass gerçekten başarılı, her zaman takdir ettiğimiz bir sistem. Oyunlar gerçekten çok pahalandı arkadaşlar. Oyun fiyatlarına yetişilmiyor. Sürekli yeni oyunlar da çıkıyor. Oynamak da istiyorsun. Her birine ne yazık ki para yetişmiyor. Yeni çıkan oyunları direkt Game Pass'te oynayabiliyor olmak şahane bir şey. Forza Horizon 5 çıktı mesela. Benim bayıldığım bir seri. Çıktığı gibi Game Pass'ten indirip oynamaya başladım ve hala Game Pass üzerinde oynuyorum. Fiyatları da daha uygun bir seviyeye gelirse alıp Steam kütüphaneme eklemek isterim. Forza'yı gerçekten çok seviyorum. Peki diyeceksiniz ki madem Game Pass'te oynama şansın var, neden alıp kütüphanene eklemeyi düşünüyorsun? Oyunları oynanış saatine göre ve bana neler hissettirdiğine göre değerlendiriyorum. Forza Horizon serisi benim için uzun saatler keyifle oynayabileceğiniz ömürlük bir oyun gibi diyebilirim. Alırsın bunu, yıllarca oynarsın. Örnekler tabii ki çoğaltılabilir. Şimdi efendim, videomuzun başında Game Pass sistemini hiç bilmeyen arkadaşlar için kısa bir özet geçeceğim. Videoda bahsettiğim konuları altta dakikalara böleceğim arkadaşlar. Siz dilerseniz dinlemek istediğiniz konuları direkt atlayarak izleyebilirsiniz. Game Pass sistemi Microsoft'un büyük destekleriyle oluşturulan bir abonelik servisi üzerinde devam ettirilen bir oyun platform sistemi diyebilirim. Günümüzde nasıl hepimizin evlerine şu an Netflix, Amazon gibi servisler girdi, öyle değil mi? İşte onun gibi düşünebilirsiniz. Siz aylık veya yıllık uygun fiyatlara üyeliğinizi açıyorsunuz. Abonelik servisi üzerinde sizlere 100'den fazla bir sürü oyun kütüphanesi sunuyorlar. O kütüphane üzerindeki oyunları PC veya Xbox konsolu üzerinde indirerek dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Zaman içinde elbette anlaşma sürelerine göre kaldırılan oyunlar oluyor ama tabii ki sürekli yeni oyunlar da ekleniyor efendim. Bu şekilde umarım güzel özetleyebilmişimdir sizler için. Ben Microsoft Xbox tarafını başarılı buluyorum. Özellikle yeni nesilde yaptıkları hamleler gerçekten etkileyici. Başta Bethesda olmak üzere bünyesine çok güzel şirketleri kattı ve bunların meyvesini asıl ilerleyen yıllarda göreceğimize inanıyorum. Microsoft Xbox tarafı gelecek vaat ediyor. Şimdi bu videomuzda ben Game Pass gibi abonelik servislerine nacizane hem kendi düşüncelerimi aktaracağım, Game Pass sistemine sonradan bakış açımın nasıl değiştiğini, hem de insanlardan gözlemlediğim genel bakış açılarını dile getireceğim. Farklı platformlardan PC tarafına veya Xbox konsoluna yeni geçiş yapan bir kullanıcıysan, haliyle büyük bir oyun kütüphanen olmayabilir. Almışsın, oyun oynamak isteyeceksin değil mi? Bu durumda Game Pass'te seni bekleyen bir sürü oyun olacak. Game Pass'e ben daha çok merak ettiğim oyunları deneyebileceğim, test edebileceğim bir nevi demo sistemi gözüyle bakıyorum. Özellikle de bağımsız küçük yapım oyunlar için şahane. Çünkü büyük yapım oyunların çoğunu birçok insan gibi ben satın alıp zaten oyun kütüphaneme ekliyorum. Game Pass üzerinde elbette oynayıp bitirdiğim oyunlar olduğu gibi genel olarak da yeni çıkan oyunlar oraya eklenince deniyorum ve indirim döneminde uygun fiyatlara düştüğünde kendi oyun kütüphaneme satın almayı tercih ettiğim oyunlar oluyor. Farklı düşünen arkadaşlar elbette olabilir. Saygı duyarım. Sizlerin de benim düşüncelerime saygı duymanızı rica ediyorum. Bu video bir Game Pass gömme videosu gibi algılanmasın lütfen. Ben bu tarz abonelik servislerini insanların genel düşüncelerini ve kendi düşüncelerimi aktarıyorum. Bazı arkadaşlar anlamadan dinlemeden çok çabuk parlıyorlar ne yazık ki. Aa işte olur mu, adamlar size ucuza mis gibi abonelik hizmeti veriyorlar, onu da mı beğenmiyorsunuz falan. Benim gibi düşünen bu abonelik servislerine hala adapte olamamış insanlar çok fazla var. Dijital veya fiziksel kutulu oyunlar olarak koleksiyoncu ruhunu hala korumaya devam eden insanlar var. Saygı duyuyorum. Bir de şöyle bir durum da var tabi. Game Pass'e yeni çıkış yapmış, fiyatı normalde pahalı oyunlar da ekleniyor. Veya oynayıp geçeyim, ben bunu ekstradan alıp para vermeyeyim diyebileceğiniz oyunlar da oluyor. Bu açıdan tatmin edici. Örneğin bir arkadaşım bana Futbol Menajer 2022 oynuyorum diyordu. Yeni bir oyun yani, fiyatı da pahalı. Mis gibi Game Pass'te indirdim, oynuyorum diyor. Ne kadar güzel. Yeni yapım oyunların eklenmesi, onu hemen deneyim edebiliyor olmak harika. Mesela yakın dönemde Hitman Trilogy eklendi Game Pass'e. Fiyatı çok pahalı ne yazık ki. Ben Hitman oyunlarını çok severim. Alıp kütüphaneme eklemek istiyorum normalde. Yani önceki Hitman oyunlarına sahibim zaten, kütüphanemde var ama asıl son çıkan Hitman 3'ü alıp oynamayı istiyorum ve merak ediyorum. İndirim dönemlerinde fiyatı uygun bir seviyeye düşene kadar belki sadece Game Pass'te oynayıp geçerim. Böyle şeyler güzel. Şöyle de diyebilirim detaylandırmak adına. Oynayıp geçilecek oyunlar vardır. Uzun oynanış saatlerine varan, sizi eğlendirecek oyunlar vardır. Ve kalbinizde duygusal bir yer etmiş, önemli yere sahip oyunlar vardır. Ben biraz bu şekilde değerlendiriyorum. Game Pass ile ilgili benim alışamadığım durum, yani sürekli bir stres içinde hissediyorum oynarken. Belki psikolojik bir rahatsızlık durumu olabilir bu. Ayrıca oyun oynamaya vakit ayırmakta güçlük çekiyorum. Eskiden olduğu gibi oyunlara bir oturuşta uzun saatler ayıramıyorum ne yazık ki. Yaşımız ilerledikçe hepimizin ayrı sorumlulukları oluyor takdir edersiniz ki. Zaman yönetimini olabildiğince doğru kullanmaya çalışsam da
planlı programlı hareket etmeye özen göstersem de bazen hobilerimize vakit ayırmakta yine güçlük çekiyorum. Emin olun beni öyle YouTube kanalımda oyun oynarken gördüğünüzde ben o an oynayıp bir yandan içerik oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. YouTube ortamına girdiğimden bu yana da hayatımda değişen şeyler oldu. Düzenli içerik çıkarmanız gerekiyor. Zamanı doğru kullanmalısınız. Ve durum böyle olunca bir taşla iki kuş hesabı oyunların karşısına geçtiğimde o oyuna dair inceleme, oyun sohbeti, oynanış görüntüleri vesaire gibi kayıtlar alarak bir yandan içerik hazırlamam gerekiyor. Şimdi bir de işin Game Pass ile yaşadığımız bazı tatsız teknik problem kısmı var. Konsol tarafındaki Game Pass kullanımını bilemiyorum. Yanlış konuşmak istemem. Konsol tarafı daha stabil çalışıyor olabilir. Ancak kendi deneyimlerimden ve arkadaşlarımın deneyimlerinden yola çıkacak olursam PC tarafındaki Game Pass kullanımında her oyun için demiyorum, bakın altını çiziyorum. Bazı oyunlar PC Game Pass'te gerçekten problemli bir şekilde çalışıyor. Örneğin aynı oyun Steam, Epic Games kütüphanesinde güncellemeler alırken PC Game Pass tarafında güncelleme almayan oyunlar olduğunu öğrendim. Bakın bazı oyunlar için diyorum. Çok ilginç değil mi? Yani eklenmiş bir oyun var. Siz indirmişsiniz, oynamaya çalışıyorsunuz. Oyun çökme problemleri, oyuna girerken tuhaf hatalar falan, tatsız durumlar yaşıyorsunuz. Size verilen bir hizmet var, önünüzde geniş bir kütüphane var ama bazı oyunlara ulaşamıyorsunuz gibi düşünün. Game Pass üzerinde deneyim edip çok problem yaşadığım oyunlar var. Bu sadece bana özel değil yani. Başka kullanıcılarda da tuhaf hatalara denk geldim. Gerçekten ilginç. Neden diğer tarafta oyun düzgün çalışırken bu tarafta bazı oyunlar optimizasyon problemli, oyun çökme hataları gibi rahatsız edici şekilde yer alıyor? Neden bir problem varsa güncellenmiyor, çok garip. Bunlar tatsız şeyler. Başka bir konuya gelecek olursak, Game Pass oyunları değersizleştiriyor mu sizce? Büyük bir kütüphane, bir sürü oyun var önünüzde. Yani bu nasıl bir kullanıcı olduğunuza göre de değişir elbette. Mesela kimi oyuncular sürekli oyun değiştirir, oyundan oyuna geçiş yapar falan, onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim derken bu biraz kimi oyuncular için belki değersiz hissettirebilir oyunları. Geniş bir kütüphane var önünde, bir tanesine başladın, eğlenmedin mi? Başkasına geç. Ondan da mı keyif almadın? Başkasına geç gibi böyle bir lüksünüz, rahatlığınız oluyor. Yani orijinal değil de sanki korsan bir oyun oynuyormuşsun gibi düşünen, böyle bir hisse kapılan arkadaşlar da var. Çünkü siz bir abonelik servisi üzerinden sizlere sunulan oyunları oynuyorsunuz. Haliyle her oyuna tek tek parasını ayrıca verip sahip olmadığınız için oyundan oyuna geçmek seni parasını verip aldığın oyun kadar rahatsız etmeyebilir. Yani değersizleştirme konusunu biraz doğru buluyorum, evet. Önünde ne kadar çok seçenek olursa, ne kadar kolay ulaşılabilir olursa bu durum biraz değersiz gibi hissettirebilir. Şöyle anlatayım. Ben oyunlarımı orijinal tüketiyorum arkadaşlar. Sürekli indirim dönemlerini takip ederim. İstek listemde almayı düşündüğüm oyunları bütçeme göre hareket ederek kütüphaneme eklemeye çalışıyorum. Ve parasını vererek almak istediğimiz bir oyunu ne yapıyoruz arkadaşlar? İsterse fiyatı 5 lira 10 lira gibi çok düşük bile olsa araştırıyoruz değil mi? Bu nasıl bir oyun acaba? Bana hitap eder mi? Görüntülerine bakıyorsun, kullanıcı incelemelerine bakıyorsun falan. Almadan önce bilgi sahibi olarak alsam mı almasam mı diye düşünüyoruz. Çünkü az veya çok para vereceksin. Oynamak istemeyeceğin bir oyunu neden almak isteyesin, öyle değil mi? Seçici davranıyorsun bu durumda. İşte günümüzde ise yine videonun başlarında anlattığım gibi işin içine burada devreye Game Pass giriyor. Bu tabii ki benim ve benim gibi düşünen oyuncu arkadaşlarımız için belirtmek istiyorum. Siz tabii ki bunu ben sadece Game Pass aboneliği alıyorum, oyunlara ekstra para vermek istemiyorum, Game Pass'te bir sürü oyunu oynuyorum, geçiyorum diye düşünebilirsiniz. Bu kullanıcının tercihine kalmış. Geçtiğimiz günlerde Sony PlayStation tarafından da Game Pass sistemine benzer Spartacus isimli bir servis duyurulacağına dair bir hamle geldi. Bu haberin doğru çıkma ihtimali çok yüksek. Yani PlayStation cephesinden böyle bir abonelik servisi bekleniyordu zaten. Bana kalırsa geç bile kaldılar. Plus hizmetini ben açıkçası çok yetersiz buluyordum ve birçok oyuncunun da bu konuda benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Plus aboneliği sadece online oyunları oynayabilmek odaklı zorunlu tutulan bir hizmet yani. Evet, Plus aboneliğiniz olduğu sürece yanında size verilen aylık ücretsiz Plus oyunları oluyor ama bunların %90'ı yüzüne birçok oyuncu bakmıyor. Ya birçok oyuna zaten önceden satın almış sahip oluyor insanlar veya her zaman herkese hitap edecek türde oyunlar veremiyorlar. Bakın veremiyorlar diyorum çünkü PlayStation tarafının elindeki en büyük koz eksklusif, konsola özel oyunlar. Şirket tarafından bakacak olursan yani elbette her ay sana konsola özel oyunlar verecek değiller. Plus hizmeti bu şekildeydi. Şimdi yeni gelecek Game Pass tarzı Spartacus isimli abonelik servisinin 3 kademesi olacağı söyleniyor. Bu yeni hizmetten çok beklentiye girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi size her ay özel oyunlar sunmaları çok zor arkadaşlar. Şirket tarafından bakın bu duruma. PlayStation tarafının Game Pass'teki gibi kendi özel oyunlara çıktığı gibi bu yeni abonelik servislerini ilk günden getirmesi şirketi çok büyük zarar ettirir. Evet, eksklusif oyun getirecekler mi? Elbette ekleyecekler ama bunu zamana yayacaklar. Belki bir yıl, belki daha uzun bir zaman sonra. İşin sonunda arkadaşlar, bu aslında başka bir videonun konusu olabilir ama oyun sektörünün geleceği sadece stream, abonelik servisleri üzerine doğru gidiyor. Gelecekte sadece bu oyun abonelik servisleri üzerinde işler yürütülecek gibi. İstesek de istemesek de yeniliklere, geleceğe ayak uydurmamız gerekecek. Ve böyle düşünmemin yanında son sözlerim olarak biraz daha yakın zamanda düşüncelerimin ilk zamanlara göre değiştiğini söyleyebilirim. Oyunlar gerçekten çok pahalı ve bütçe ayırmakta güçlük çekiyorum. Bundan sonraki süreçte Game Pass kütüphanesine oynamak istediğim oyunlara daha
odaklanmaya çalışacağım. Kendimi buna alıştırmaya çalışıyorum. Game Pass ile hem oyun oynayıp aynı zamanda tasarruf edip elimde bulunan bütçeyi daha doğru kullanarak çok istediğim ve uzun süreli oynayacağım oyunlar için de yine kendi oyun kütüphaneme almayı düşünüyorum efendim. Son bir örnek daha vereyim. 4-5 saatlik kısa oynanış sürelerine sahip oyunlar var. Bunları Game Pass ile oynayıp geçebiliyoruz. Mis gibi. Harika. Ekstradan işte 40 lira, 50 lira veya daha fazla artık oyunun fiyatı ne kadarsa o para cebinizde kalıyor. Veya son dönemdeki çok yüksek fiyatlarla çıkış yapan oyunları 300-400 TL gibi fiyatlar vermeden Game Pass'e gelince oynayabiliyor olmak enfes. Buradan böyle oynayıp bitirdiğiniz oyunlardan yaptığınız tasarrufları çok daha istediğiniz oyunlar için ayırabilirsiniz. Tabi şimdi sen de videonun başında öyle diyorsun, şimdi gelmiş böyle diyorsun diyen arkadaşlar olabilir. Kendimi detaylı bir şekilde ifade etmek adına en baştan özetleyerek sizlere böyle bir video hazırlama gereği duydum. Umarım çok tutarsız konuşmamışımdır. Bu olayın altında psikolojik bir duygu yattığını düşünüyorum. Sahip olma duygusu. Koleksiyonculuk. Öyle yani. Sizler de Game Pass'e dair düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Benden şimdilik bu kadar efendim. Ben Enes Gemci. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.